Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin ilk ve tek sneaker topluluğu olan Sneaker Türkiye'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ilk koleksiyon videomuzu yapıyoruz ve Ali abiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. 15-20 yıllık koleksiyonerim. Sadece ayakkabı üzerine değil, başka şeyler de yapıyorum ama ayakkabı konusunda son yıllarda bayağı bir eğilmişiz. Bu videoyu yapma hazırlıkları için de onu fark ettik. Benim asıl işim bildiğiniz gibi futbolcu menajerliği. Evet abi. Son yıllarda bunun dışında bir de müzik ve eğlence sektöründe Şöyle bilekliğimi bir işim göstereyim var. de. Evet, Izorate'in Murat Uncuoğlu, Ali Can ve Burak Çağdaş'la beraber sahibiyim. Büyük festivaller, elektronik müzik ağırlıklı partiler yapıyoruz. Futbol işi birazcık daha az artık hayatımda yer kaplıyor. Koleksiyon merakı herhalde çocuk yaşta başladı. Ben 1972 doğumluyum. 77'de George Lucas Star Wars'u çektiğinde o zaman Ankara'da oturuyordum. Bizim oturduğumuz apartmanda da Amerikalı askerler oturuyordu. Onlar da Balgat'ta kendi alışveriş yapmaları üzerine kurulmuş bir mağaza vardı. Oradan 78'de Amerika'daki Kenner markasının çıkarttığı Star Wars figürlerini toplamaya başladım. Bu tabi Star Wars filmlerinin de yıllar boyu devam etmesiyle evet. Bu koleksiyon hiç sekteye uğramadı. Bir baktık 1990'lı yıllarda filmlerin yeniden dijital ortamda yapılması sırasında Intertoy'un Türkiye'deki ayağında çalışan bir arkadaşım vardı. O dedi ki ya senin şu oyuncakları acaba bir sergilesek mi? İlk böyle koleksiyonumu orada Ak Merkez'de Intertoy sergilemişti. Bayağı da büyük bir sergiydi yani. Ondan sonra Star Wars oyuncaklarından Star Wars heykellerine, büstlerine geçiş oldu. Bunun aynı sırada da sanıyorum sneaker merakı başladı. İlk aldığın ayakkabıyı hatırlıyor musun abi? Yani bu sneaker koleksiyonunu başlatan ayakkabı diye ben onu hatırlıyorum. Bu şimdi Air Force dediğimiz ama eski Nike Legend. Kırmızı swooshlu onu almıştım. 80'li yıllardan bahsediyoruz. Ondan sonra hemen böyle bir ayakkabı toplama şeyi olmadı ama o ayakkabı uzun yıllar bende kaldı. Ve benim kafamda koleksiyonun ilk parçası odur olarak. Yani. Sonra nasıl devam ettin abi koleksiyon olayına? Yani ayakkabı için soruyorum. Sonra Londra'da çok uzun zaman geçirdim. Bizim Türkiye'de rastlamadığımız bazı ayakkabılara rastlamak imkanı oldu. Evet. Aslında öyle başladı. Orada ayakkabıları almaya, giymemeye orada başladı. Ya o zamandan giymemeye başlamışsın. Başladı. Ondan sonra Türkiye'ye döndüğümde de internette çok takip ettim bazı özel ayakkabıları. Hala aynı hızla devam ediyor. Türkiye'de tabii şimdi işler çok değişti. Artık dünyadaki hemen hemen önemli release'lerin büyük kısmı Türkiye'de de karşımıza çıkıyor. Bazı ülkelerde çıkmasa da Türkiye'de çıkıyor abi. Evet. Mesela Travis Scott yani Almanya'da belki 5-6 mağazada çıkmışsa burada 2 mağazada çıktı. Evet. Yani artık iyiyiz ama daha iyi olmamız lazım galiba. Giymediğim ayakkabı derken abi az önce konuştuk. 2007'de aldığın ayakkabıyı 2 sene önce giymişsin. 10 sene giymemişim. Evet, bir gün nereden aklıma estiyse dur şunu bir giyeyim demişim. Çok üzüldüm bu arada ben buna. Gördüğünüz gibi ayakkabı uzun bir süre giyilmediği zaman boyalı olan kısımları o ilk giyilişten sonra ciddi bir hasara uğruyor. Bu da çok limitli bir ayakkabı. Bunu 2007'de Amerika'da almıştım. Yani ya yanılmıyorsam 50 tane yapılmış bir ayakkabı. O gün bunu giydiğime o 2017'de hala çok pişmanım. 2007'den 2017'ye kadar kutusunda beklesin. Sonra bir gün giy. Ondan sonra neden böyle. giydiğin de belli değil. Yeah. Evet. İşte bu tip hikayelerden sonra artık giymediğim ayakkabı sayısı tabii çok arttı. İyi artar abi. Evet. Yani hani benim bile
çok fazla var giymediğim ayakkabı. Kıyamıyorum. Ama işte sonrasında giymek istediğinde de böyle bir problem ortaya Evet, çıkıyor. aldığınız ayakkabıları özellikle boyalı kısmı varsa giyin. Ya giyin Ya giyin ya da hiç hiç giymeyin. Evet. Arada kalmayın yani. Evet. Şöyle eğilmişken bir de WhatsApp'ta konuşurken abi Şimdi birazcık salladım ayakkabı. bu ayakkabının güzel bir hikayesi var. Ben Instagram'da bütün koleksiyonerler gibi birçok sneaker'la alakalı hesap takip Evet. ediyorum. Bunu görür görmez hemen Esat'a yazdım. Gönderdim fotoğrafını, bak dedim şunu filan. Böyle Esat'tan bayağı çekimser bir cevap geldi. Aa, ben pek beğenmedim dedi. Dedi ki acaba yani telefonun hani birinin elinde mi yani? Esat böyle yani yani ayakkabı konusunda hata yapacak biri değil yani. Nasıl yani falan dedim. Abi yani ben dedi beğenmedim dedi bir de ısrarla. Tamam dedim yani. Kapattım konuyu. Sonradan öğrendik bu ayakkabının side A olanı yani A yüzü mixtape diye geçiyor bu ayakkabı. 8 tane ayrı Air Max 90 modelinin parçaları birleştirilerek yapılmış. A yüzü de aynı şekilde. 8 ayrı ayakkabıyı birleştirerek yapılmış. O Türkiye'de satışa çıktı. Fakat Dünyada bu çok da daha fazla vardı. Bu bu çok daha olan limitli bu. olan Evet. bu. Dedim yani ayakkabıyı ben yurt dışından aldım. Gelince bir Esat'a bir daha bir göstereyim yani en azından bir daha bir şey yapma şansı olsun. Neyse yakından görünce fikrini değiştirdi. Bir de hikayesini bilmiyordum abi. O yüzden yani abi Tabii renkler müzikle hoşuma alakalı gitmedi falan. olması. Aynen öyle yani Evet. şu tabanda Evet. bir hikayesi var yani. Evet. Bunu bilmiyordum ve o yüzden rengini görerek normal inline bir ayakkabı gibi abi ben beğenmedim Evet. dedim. Ama bayağı önemli bir ayakkabı olacak diye düşünüyorum. Evet. Bunu mesela giymeyeceğim şimdi. Evet abi giymemen lazım. Evet. Bundan hemen sonra bak oraya yanına koymuşuz. Aslında şunun güzel bir hikayesi var. Ben onu anlatayım size. Pigeonlar. Benim iş ortağım olan bahsettim. Türkiye'nin çok önemli DJ'lerinden Ali Can'la beraber Berlin'e gittik. Yılda 10-12 kere gidiyoruz çok sık. Bizim gene arkadaşımız Dixon'ın Berlin'in çok önemli kulüplerinden Berghain'da All Night Long diye yani bütün gece başlayıp öğlene kadar sürecek partisi. Ben Berlin'e gittiğimde hemen birkaç tane sneaker mağazasını her zaman gezeriz. Evet. Civilist'e gittik ve bu ayakkabının ertesi gün saat 10'da satışa çıkacağını öğrendik. Ertesi gün saat 10'da Dixon çalıyor Berghain'da. Biz oradayız. Ne yapacağım şimdi diyorum. Biraz da böyle yaş falan da var. Belki dedim adamlar hani şey yapar yani insafa gelir. Ya dedim ben yarın sabah gelemeyeceğim. Şimdi dedim parasını versem sonra gelip alsam ya cevap bile vermediler tabii. Yani bu sneaker olayında Evet, böyle abi. bir şey Çok zor bir şey yani. yok. Olmaması da Yani. aslında bunun güzel Mantıklı. taraflarından Evet biri. abi. Neyse bu ayakkabıyı da almam lazım ama yani bir şekilde. Önce bir Ali Can'ı yokladım hani dedim sen Bir git gel ha. çok uykun geliyor filan bir gitsen. O hiç oralı olmadı. Neyse ben saat 9'da Berghain'dan çıktım. Sıraya girdim. Bak dedi demek ki dedi isteyince oluyormuş. Ayakkabıyı Aynen. aldım. Bu ayakkabı siyah pigeon güvercin. Bunun grisi New York'ta satışa çıktığı gün yanılmıyorsam 67 kişi tutuklanmış. Tutuklandı. Ölüm de oldu yanlış Evet, hatırlamıyorsam. bayağı büyük problemlere sebep olmuş. Aynen öyle Bizim abi. hikayede ölüm yok ama Ama çok sıkıntılı vallahi. bir süreç oldu. Sneaker tutkunlarının ilk böyle gaza gelip birbirini doğramaya kalktığı ayakkabı bunun grisi abi. İkincisi de geçen sene Miami Art Basel'da olacaktı. Durdurdular release. Evet abi. Çünkü 1000 adet ayakkabı Jordan 1. Geçen sene 2 tane yaptılar Art Basel için. Biri toz pembe, biri Mavi. toz yeşil, mavi gibi. Bunlar tabii çok rağbet görünce bu sene birazcık daha gösterişli bir ayakkabı yaptılar. 1000 adet ayakkabı için bir anda yani 5000 kişi oraya Çok fazla toplanınca insan.
release'i iptal ettiler. Güvenlik nedenlerinden dolayı. Yani bu sneaker olayı çok da güvenli bir olay değil yani. Jordan 1'i de satış yerini değiştirmişlerdi abi. Tabii. Onunla ilgili de bir hikayen var. Onunla ilgili de acı bir hikayemiz var. Ben o sırada Tampa'dayım. Çünkü New York'ta Solomon'la bir parti yaptık. Miami'ye geçtik. İşte bu olaydan bir gün önce oluyor bu release. Ablam da Tampa'da oturuyor. Ben hemen aradım ablamı. Dedim ki arabaya biniyorsun. Miami'ye gidiyorsun. Şurada satılıyor. Bu iki ayakkabıyı da alıyorsun. Aa dedi, ne olacak dedi canım, hiçbir şey değil falan. Orada da hafif bir kalabalık falan olunca gene, ama bu geçen seneki kadar vahim değil. Bir teknede satmaya karar veriyorlar. Hemen yeri değiştiriyorlar. Bu tip şeyler olabilir. Ama benim ablam için olamazmış. Ben demiştim. Ve ayakkabı için. Tabii. Yani 2 tane ayakkabı almak için oraya mı gideceğim deyip geri dönmüş. Ben ertesi gün Miami'ye indim, baktım ayakkabılar yok. Ne oldu dedim. Ya dedi, yeri değiştirmişler dedin ya dedi. Ben orayı bulamadım dedi. Çok önemli 2 tane ayakkabıyı böylece kaçırmış oldum. Bir gün önce gitseydim alırdım ama yani. Güzel hikayeler ama ya. Evet. Yani elde edememenin bile bir hikayesi var abi. Ama işte elde edememek bu koleksiyoner insanları inat moduna eğer sürüklüyorsa bu işin şekli değişiyor. Aynen öyle. Ve yani öyle olmaması lazım. Bu öyle bir... İnsanlar insanlığından çıkabiliyor Evet. abi ve çok çirkin bir şey yani. Hani... Evet. Son hikayelerden birine geçeyim o zaman. Gene Berlin'e gittiğimiz bir gün çoğunuzun bildiği Wu Store'da alışveriş yapıyoruz. Dünyanın en başarılı mağazalarından biri. Evet, ve Türk. Sahibi de Türk. Çok güzel bir mağaza. Sokak kültürünü de çok iyi yansıtan ama bir o kadar da daha böyle üst segment yaklaşımı olan bir mağaza. Bizim çok sevdiğimiz bir mağaza. Orada bu ayakkabının satışa sunulduğunu öğrendim. I am the soloist. Bunu hemen almaya gittik. Bu ayakkabıyı alırken bu J.W. Anderson Converse işbirliği ayakkabılarının siyahını gördüm orada. Aha. Siyahını ben gerçi kendime almıştım. Ama dedim ki ya bu ayakkabı nasıl olur burada yani? Duruyor hala. Ha, her yerde çıktı. Wu Store internet sitesinde çıktıktan bir dakika sonra bitti. Dedim ya bu dedim ne alaka, hani iade falan mı? Yo dedi, biz dedi bunu dedi hani bir tane de dedi şeydeki mağazadaki müşterimiz için koyduk. Online'da hepsi bitti, bu kaldı dedi. Kaç numara bu dedim. 45 numara. ben onu da alayım o zaman dedim. Peki dedim bunun bir de bir renkli olanı olacak. Glitter modelin ismi. Bu size gelecek mi? O da gelecek dedi. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Nasıl olacak? Biraz önce anlattım. Sivilist'te hani bizi ayırsanız dedik, cevap bile vermediler. Bir şey de diyemiyorum. Ben dedim telefon numaramı bırakayım. Geldiği zaman arayın. Arar mısınız beni? Ben dedi ayırırım size dedi. Herhalde dedim yanlış anladım. Neyse ben ararım çıkınca filan. Turne gibi bir şeyin içindeyiz. Başka bir yere geçtik. Tekrar Berlin'e döneceğiz. Berlin'e biz dönmeden bir gece önce yani bütün sneaker meraklarının her gece yaptığı gibi bütün her yeri takip ediyoruz telefonla. Tabii ki. Bir baktım Wu Store Converse J.W. Anderson Glitter satışta. Sol tekinin iç tarafı yeşil. Ben tabii bunları görünce beynimden aşağı kaynar sular. O duyguyu çok iyi biliyorum tabii. abi. Çok sık yaşadığımız bir duygu. Evet, ve alamadım da o anda da denedim. Gene öyle bir 2 dakika içinde bitmiş. Gene bir günle kaçırıyorum yani, çok istediğim bir ayakkabıyı. Döndük. Dedim ki Alican'a gidelim dedim yani. Uğrayalım. Bir bakalım yani. O bana ben şey yaparım diyen çocuğu gördüm. Dedim ya dün çıkmış satışa. Seninkini dedi ayırdık biz dedi. Nasıl dedim. Şaka gibi. Evet. Onlar beni tanımaz. Ben onların isimlerini bilmem ama hep aşina. Çok sık gittiğimiz bir yer ama hani demek ki öyle bir inisiyatif kullandılar. Bu da yani öyle güzel bir şey. Hani uğraşıp da sağlayamayacağınız bir şey. Evet, yani insanların öyle, tamamen samimiyetiyle olmuş. İyi ki de olmuş. Şimdi bu geçtiğimiz birkaç ay önce bir 10-15 gün New York'ta zaman geçirirken, yani aslında New York'ta zaman geçirirken dediğim tabii o zamanı da yani bazı release'lere göre ayarlamışız. Fakat bu Sneakers app'i daha tam
nasıl kullanacağımın şeyinde değilim yani. Çok hakim değil. Şu an elimde gördüğünüz Air Susan dediğimiz ayakkabıyı alacağım. İç taraftaki swoosh kırmızı, dıştaki krem rengi. Evet abi. Çok çok özel bir ayakkabı. Yani belki de üzerinde en çok detay barındıran ayakkabılardan biri. Bir animasyon filmi ile alakalandırılarak yapılmış. Dilinde Nike Air Max yazısındaki Max üstü çizilip altına Susan yazılmış. Şimdi ben oradayken Sneakers App'te bu ayakkabının release'i var. Sneakers App'te Sneakers Pass alarak bu ayakkabıyı 7. caddedeki mağazadan alma şansın var. Ben tabii o olaya uyanana kadar o Sneakers Pass'ler bitti. Bir tek fırsatım kaldı. Cuma günü dönüyorum. Perşembe günü Sneakers App'te ayakkabı release oluyor. Onu deneyeceğiz. Onu da denedik. Alamadık. Hemen Esat'ı aradım. Dedim ki bu ayakkabıyı alamadım. İşte demin bahsettim ya, bu olay başka yerlere götürüyor insanı diye. Esat dedi abi dedi gidip dedi oralardan dedi alma şöyle yapma filan. Hani beni durdurmaya çalışıyorum. durdurmaya çalışıyor ama ya 2 tane başarısızlık üzerine bir de yani bu ayakkabıyı almaya gitmişim neredeyse yani. Yani çok istiyordun Evet. ama abi. Yok dedim Esat ya olur mu şimdi buradan döneceğiz dedim. Bir gün bir akşam bir uyanacağım. Gireceğim ondan sonra internet sitelerinden birine. Bir de üstüne dedim posta parası şu. Ben dedim bunu alacağım. Ya dedi bari dedi şuraya gitme buraya git filan. Hala bari biraz daha az harca abi. beni normale döndürmeye çalışıyor. Başaramadı. Gittik aldık. Pişman mıyım? Değilim. Ben Türkiye'deki sneaker merakları için en çok bu demin anlattığım organizasyonun kurulmasını isterim. Yani insanlar böyle birbirleriyle yarışmadan, mücadele içine girmeden bir mağazaya gidip işte bir şeyi gösterip parasını ödeyip alabiliyor olsun. Türkiye'de maalesef Sneakers App aslında başladı. Web olarak başladı. Ben yani bir sneaker meraklısı olarak bayağı bir hayal kırıklığına uğradım. Şu an çok yeni abi. Evet. İnşallah düzelir. Düzelecek yani bunun düzelmesi lazım. Biz de bekliyoruz. Nike.com'da da yapılan release'lerde sıkıntı yaşadığımız oldu ama bu bunun gibi değil. Evet. Bu çok feci durumda. Web bayağı. Çünkü çok istediğim bir ayakkabıyı bu sefer bir anda ortadan kayboluyor falan. Evet. O bayağı Yani kötü öyle bir durum. release yokmuş gibi falan oluyor Evet, filan. yani O kadar hani değil yani. bu İnsanlar, beklet ondan sonra kaybolsun. işi gücü olan insanlar saat kuruyor. Bilmem nereden işinden izin Feragat alıyor. ediyor. Bunlara gerek yok yani. Bir Evet, şey yapıyorsak yani ciddiyetle yapmak, insanları oyalamamak lazım. Web dışında tabii mağazalar Tabii çok ki, önemli. Yani. Biz yurt dışında bu işi takip etmemize fırsat veren mağazalarla başladık bu işe diyelim. Demin bahsettiğim Woo Store, Berlin'de ve Amsterdam'da Soulbox, Sneakers and Stuff. İstanbul'da da çok iyi 2 tane mağazamız var. Biri 290 metrekare. Arkadaşımız Ali'nin mağazası. Öbürü Wunder, o da arkadaşımız Can'la Cem, 2 kardeş. 2 mağazada birbirlerinden biraz konsept olarak farklı olmasına rağmen kendi işlerini çok iyi yapan, sneaker kültürünü iyi bilen, güzel seçimler yapan Gün mağazalar. geçtikçe de ikisi de başka boyutlara. Evet. Hep iyi şeyler yaptılar, daha iyi şeyler yapacaklarını düşünüyorum ama tabii daha çok mağaza olursa, daha farklı mağazalar, farklı segmentleri temsil eden mağazalar olursa o zaman daha fazla release Türkiye'de, İstanbul'da olacak. sneaker Ve stokta sevenlerin daha fazla karşısına olmaya çıkacak. başlayacak. Bu günlerde bence çok uzakta değil. Değil. Ben böyle bir şey yakında bekliyorum. Mağazalar bu olayın, bu kültürün çok önemli bir kısmı. Peki hiç mağaza olmasa sadece internetten olsa nasıl olurdu? Bence bu kültür özelliğini yitirir o zaman. Değil mi? İnsanların bir araya geldiği, oturduğu, orada çok kısa
da olsa sohbet ettiği, birbirleriyle karşılaştığı bir ortam mağazalar. İnsanları bir araya toplamak, yani aynı dili konuşan insanları bir araya toplamak çok değişik bir his oluşturuyor. Evet. Yani dilin, ırkın, ne bileyim ten rengin ne olursa olsun ama Aynen. aynı şeyde olduğun zaman Evet. bayağı kardeş olabiliyorsun. Tabii. O kıvama Biz seninle öyle geliyor. tanıştık işte. Evet Munder'de abi. bir etkinlik vardı. Ne olduğunu da hatırlamıyorum. O gün tanıştık. Tanıştığımız günden beri aynı samimiyette yakınlığımız devam ediyor. İyi ki de tanışmışız. Abi, vallahi benim O için gün de o öyle. mağazaya gitmeseydik Evet. ya da mağazalar olmasaydı, soruya dönelim. Mağazalar olmasaydı Evet. tanışamayacaktık. Olması bir de belki. lazım. Çeşit çok olmalı, Hı hı. farklı segmentler, farklı kültürleri de temsil eden. Yani Türkiye'de mesela Nike'ın bir skateboard mağazası bence olmalı. Bu spor dalına çok büyük bir yatırım yapmış, çok büyük bir markanın Türkiye gibi çok büyük bir pazarda Yer güzel almalı. bir lokasyonda bir tane skateboard mağazası olsa Çok güzel olur. çok iyi olur. Evet. Yani şimdi mağazaların önündeki kuyruklara baktığında, release günlerinde ki insan sayılarına Hı hı. baktığında veya bir etkinlik, yani biz mesela Dynamic Festival yapıyoruz her sene. Avrupa'nın önde gelen DJ. underground DJ'lerini getiriyoruz. Bizim kültür de sokak kültürüyle çok dirsek teması olan bir kültür. Yani orada da kitleyi Evet, yani seziyorum. ben de Hiç öyle- geldiğimde herkesin ayağına Tabii. falan bakıyorum. Tabii. İşte giyim tarzlarına. Hiç yani bu kültürle çok haberdar, çok iyi takip eden binlerden bahsediyoruz. Tabii yani. ki. Şimdi böyle bir kitle 50 bin olsun diye beklenmez zaten. Onu Evet, sen evet. yaparak oraya ulaştırman gerekiyor. Yani bir basamak yapman gerekiyor ki bir sonrakinde daha Evet. fazla insan olsun. Bence daha fazla beklememek lazım. Tabii sorunlar olduğunu biliyorum Hı hı. ama dediğim gibi Türkiye'de büyük markalar, büyük spor markaları büyük yatırımlar yapıyor. Evet. Bunu es geçmiyor olmaları lazım. Da etkinlik konusunda biraz fakiriz abi. Evet. İşte orada da iş size düşüyor. Yani sizin bu işe ön ayak olmanız lazım. Çünkü işte büyük şirketlerin kendi organizasyonları içinde bir de bunu yapmak, bir de bunu Hı hı. düşünmek, Ekstra olarak. bir de bunu hayata geçirmek gibi bir olamıyor yani. Gerçekçi olalım ya. Herkesin aslında Ne yazık uğraştığı ki başka şeyler var. Yani ekstra tabii ki onlar da organizasyon şirketleriyle, işte PR şirketleriyle falan çalışıyorlar ama ne yazık ki olayı gerçekten bilen insanlar olmadıkları için herhalde Tabii tabii. doğru O düzgün bir işleri şey bu değil çıkmıyor ortaya Doğru. yani. İşte biz böyle ufak bir şey denedik ama sonra devamını getiremedik. Bakalım yani biz de planlıyoruz bazı şeyleri. İşte belki biz sizinle Urban Türkiye ile beraber müzikle de alakalı bir şeyler yaparız. Vallahi çok güzel olur. Yani. Orada bakarız işte iki kültürün ortak oluyor? şeyinde nasıl bir insan Hı hı. profili var. Ama yani genç kitle Türkiye'de, İstanbul'da benim takip Çok. ettiğim hem sayı olarak hem de kalite olarak Her geçen gün artıyor güzel bir abi. noktada yani. Türkiye'nin durumu belli. Onu konuşmaya gerek yok ama insanlar her şeyinden feragat edip istediği şeye ulaşmaya çalışıyor. Öyle büyük bir kitle var. Ve bu da güzel bir şey yani. Evet tabii. En çok sevdiğin işbirliği diyecektim ama abi. Evet. Yani birazcık değişiklik yaptık. Sormadan biraz anlaşılıyor galiba. Cavs sevdiğim bir sanatçı. Tabii özellikle bu Nike'la yaptıkları iki tane Jordan 4. Bizde şu an elimizde gri renkli Evet. olanı var. Bunun bir de siyahı var. Bu iki ayakkabı bence çok başarılı oldu. En sonunda Kim Jones'la Dior'la bir işbirliği birleştirdiler. yaptılar. Bir koleksiyoner olarak hani companion'ları biriktiren biri değilim. Onlara daha meraklı arkadaşlarımız var. Hı hı. Benim yazları Marbella'da yaşayan çok çok değerli bir abim. Benim bu merakımdan, bu konulardan bir gün bahsettiğimizde kendisi de Dior'un çok iyi bir müşterisi. Ona bunlardan bahsettim. Dedim ya böyle sadece 500 tane yapılan böyle bir şey var. Bence dedim hani böyle bir Dior müşterisi olarak falan. Bahsettim sadece. O bunu bana hediye etti bunun üzerine. Çok tabii güzel bir hediye. İşte bizim de bu sevdiğimiz işbirliklerinin böyle bir hatırası oldu. Bu Dior işbirliğinin dışında aslında Cavs Companion
Star Wars'la alakalı bu 3 taneyi yapmıştı. Yani bu Chaos Companion kolektörlüğü çok başka bir şey. Çok büyük miktarda, çok çeşitli. Ben o şeye girmedim, girmeyi de düşünmüyorum ama bunlar Star Wars oldukları için. Benim bir de Boba Fett'e ayrı bir çocukluktan beri bir ilgim vardır. Bunlar da böyle parçalar diyelim. Evet. Onun dışında ben Riccardo Tisci'yi severim. Severim. Jerry Lorenzo'yu beğenirim. Virgil Abloh için ne diyorsun abi? Çok başarılı Değil buluyorum. mi? Farklı bir kafası var. Çok başarılı buluyorum. Bu böyle rastgele olacak bir şey değil. Değil, asla değil. Şimdi Virgil'in geldiği yere baktığınızda Kanye'nin de aslında başarısının biraz nerelerden geçtiğini, geldiği. nerelerden kaynaklandığını anlıyor insan. Ne yaptıysa o da bugüne kadar hep başarılı oldu. Abi çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Bence de Vallahi öyle oldu. bayağı- Bekleriz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz abi. Bundan sonra yeni insanlarla, yeni koleksiyonlarla tekrar bir arada olacağız. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Abone olun tabii ki. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.